Toplam 15 yıl Diyanet'te çalıştım. KHK ile ihraç edilene kadar Burdur'da vazife yaptık. Baktım ki her gün biraz daha kötüye gidiyor. Çok meşakkatli bir süreçten sonra Paris'e gelmiştim. Bir arkadaşla beraber bu işletmeyi aldık. Yalan söylüyor, insanlara zulmediyor ama görünürde dindar. Adaletin olmadığı yerde din de yoktur, devlet de yoktur. İl müftülükleri bir siyasi partinin merkezi gibi hareket ediyorlar. Orada anlatılan şey din değil. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Fransa, Strasbourg'dan merhaba. Bu hafta tutunanlarda İbrahim Hakkı Çolak hocamla beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Uzun yıllar imamlık, vaizlik yaptınız ama bugün burada güzel bir müesseseniz var ama çok farklı bir iş. Evet. Bu dönüşüm zor oldu mu? Tabii kolay oldu diyemem. Zorlukları aşarak bugünlere geldik. Hayalini kurduğumuz, ailecek beraber çalıştığımız huzurlu bir atmosferimiz var. Böyle olunca da o zorlukları unutuyoruz ya da görmezden geliyoruz. Tabii bu süreçteki o zorluklarınızı, güzel müessesenizi hepsini konuşacağız ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. İsmim İbrahim Hakkı Çolak. Erzurum Hasinler ilçesinden 9 çocuklu bir ailenin 4. ferdiyim. Erzurum'da ailelerin bütün çocuklara gösterdiği ilk hedef okuyunca işte oğlum hoca olacak, kızım hoca olacak, müftü olacak derler. Bize çizilen bir hedefin olduğu bir ailede İmam Hatip Lisesi, daha sonrasında İlahiyat Fakültesi, Sakarya İlahiyat'a başladık. Ailemizin ekonomik durumundan dolayı 2 sene sonra tekrar Erzurum'a yatay geçiş yapmak suretiyle mezuniyeti yine Erzurum'da tamamladık. 2001 yılında da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Erzincan'da İmam Hatip olarak göreve başladım. Sonrasında askerlik ve daha sonra da Haseki olarak bilinen Erzurum Müftülük Vaizlik Eğitim Merkezi'nde 2,5 yıl, 30 aylık bir süre bir kursumuz oldu. Afyon'da İstihsar ilçesinde 3,5-4 yıl kadar ilk vaiz olarak görev yaptık. İl vaizi olarak Burdur'a tayinimiz çıktı. Aynı sürede yurt dışı sınavına girmiştim. Şu an bulunduğumuz Strasbourg'a çok yakın Bischwiller kasabasında 2010-2014 yılları arasında 4 yıl boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi görevlisi olarak burada görev yaptık. 2014 yılı sonlarında Burdur'a görevimize döndük. Döndüğümüzdeki Türkiye bizim bıraktığımız zamanki Türkiye değildi. Demokrasinin durumu çok değişmişti. 672 KHK ile görevimizden ihraç edilene kadar Burdur'da vazife yaptık. 2001'den 2016 yılının sonuna kadar toplam 15 yıl Diyanet'te çalıştım. Bu çok önceden planlanmış, çok önceden kayıt altına alınmış fişlemeler sonucunda böyle bir zulüm sürecine sürüklediler bizleri. Hukuken hiçbir değeri olmayan sorularla karşılaştım. Diyor ki falanca filanca insanlarla bazen birlikte kahvaltı yapıyormuşsunuz. Falan filan dediği insanlar dairede, müftülükte imam, müezzin, vaiz aynı odada görev yaptığımız insanlar ya da aynı kurum içerisinde görev yaptığımız insanlar. Bunu bir suç olarak bana isnat ediyor. İhraç edilince artık orada kalmanın bir manası kalmamıştı. Evimi Erzurum'a taşıdım. Ülkesine aşık bir insanım. Halen daha öyleyim. Bu zulüm sürecine payanda olan insanlara kırgınlıklarımız var ama ülkeme asla bir kırgınlığım yok, özlüyorum. O ülke bizim ülkemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den ayrılırken dönüp Mekke'ye baktığı ve ey Mekke, dünyada en çok sevdiğim yer sensin ama kavmim beni seni terk etmek zorunda bırakmasaydı terk etmezdim. Ben de öyle aynı duygularla ülkemi terk ettim. Benim de evimi birkaç kez baskın yaptılar. Allah korudu. Zalimlerin işini kolaylaştırmak istemedim. Artık baktım ki bu sürecin sonu yok. Her gün biraz daha kötüye gidiyor. Bir yol araştırmaya başladım. Eşimin de çok zor ikna ederek böyle bir yolculuğa başladık. Çok sıkıntılı,
Çok meşakkatli bir süreçten sonra bir şekilde bir yol bularak buraya geldik. Hocam gözlemlediğim kadarıyla şu an en çok eleştirilen kurumlardan bir tanesi de Diyanet. Eski Diyanet çalışanı olarak şu anki vaizlerin veya hutbe veren imamların durumunda en çok siz tahmin ediyorsunuzdur. Böyle bir durumda yani kendileri gibi, dinin emrettiği gibi olabiliyorlar mı? Olamıyorsalar neden? Olmaları mümkün değil. Vicdanının sesine kulak veren insanların kolay kolay kurumda kalmaları mümkün değil. Kullanmaktan nefret ettiğim birçok insana terör ithamında bulunan o 4 harfli bir kelimeyi kullanan insanlar görevlerinde kalabiliyorlar. Ben kendimden örnek vererek söylersem işte bu süreçte ben aldatıldım, kandırıldım. İşte ben bu masum insanların terörist olduğunu bilmiyordum deseydim ben de görevimde kalabilirdim. Bir cuma günü cuma namazına gittim. İkisini de tanıdığım arkadaşlarım, daha önceden tanıdığım, aynı ilçede beraber okuduğumuz insanlar bir hutbe okudular. Hepimizin de duyduğu, böyle akla ziyan iftiraların okunduğu bir hutbe dinledim. O kadar tiksindim ki cami dolmuştu. Kalkıp dışarı çıkma imkanı da bulamadım. Dedim ki ya Rabbi sana şükürler olsun. İyi ki ihraç edilmişiz. İyi ki bu metni okumak zorunda kalmamışız ki ihraç olmasam da o metni okuyamazdım ben şahsen. Başka geçim kaynağı olmayan, etrafında sosyal bir baskı içerisinde yaşayan bir insanın onu istemeyerek de okumasını da anlıyorum ben. Biliyorum ona inanmıyor, okuduğu şeylerin doğru olmadığını biliyor. Ama onu okudu ve daha sonradan o da ihraç edildi. Siz de İmam Hatip mezunusunuz. Bildiğim kadarıyla İmam Hatiplerin sayıları yani 400'den 4000'e kadar çıktı. Yani dindar bir nesil yetiştirme düşüncesiyle. Fakat şu an maalesef yeni nesilde dinle alakalı problemler daha da artmış gözüküyor. Ya bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Din müessesesi şu an çok siyasallaştırıldı. İl müftülükleri ya da müftülükler bir siyasi partinin merkezi gibi hareket ediyorlar. Bunu işte görev yaptığım yerlerden biliyorum. Burada biliyorum. Örnek vereyim ben size. Burada görev yaptığım sürece işte Strasbourg yakınlarında Bischwiller kasabasında isim vererek de ifade edeyim. Camide akşam namazını kılıyoruz. Bir milletvekili gelmiş o zaman. 2014 yılından bahsediyorum. Dediler ki hocam Vekil Bey burada konuşma yapmak istiyor. Burası Allah'ın evi. Vekil Bey'in sıfatı da milletvekili, insanları temsil ediyor. Buradaki insanların hepsi de ona oy vermiş değil. Ben burada onun konuşmasına izin veremem. İnsanlar şunu görüyorlar. Görünüşte namaz kılan, dindar görünen insan yalan söylüyor. Ticaretinde dürüst değil. Hakka hukuka riayet etmiyor. İnsanlara zulmediyor ama görünürde dindar. Her gün misli örneklerini görüyoruz memur alanında. 3 tane memur alınmış aynı şehirde, üçünün de soyadı aynı. Bunu burada da yaşadık. Mesela ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlisi olarak Fransa'ya geldiğimde maalesef şöyle bir hadise yaşadım. Araba alacağım, araba ihtiyacı var. Burada uzun süredir bulunan insanlar abi benim bir araba almam lazım. Nasıl ederiz, nereden alırız, kimden alırız bana yol gösterir misiniz? Çok üzülerek ifade ediyorum. Bunu o zaman hutbede de dile getirmiştim. Dediler ki hocam sakın Türk'ten alma. Dedi ki seni aldatırlar, işte kilometresini düşürmüş olurlar, kaza yapmış aracı kazasız diye satarlar. Git diyor Fransızdan al, kaç lira diyorsa gözü kapalı parasını ver al hiç korkma. Dedim ki bizim kendimize bakışımız buysa diğer insanların bize bakışı nasıldır acaba? Türkiye'de durum tam da bu işte. İnsanlar görünürde dindar, sakallı, sarıklı, cübbeli namaz kılıyor ama insanın ticaretine, insanlarla olan ilişkilerine, elindeki yetkiyi nasıl kullandığına bakmadan insanın dindarlığını ölçmek mümkün değil. Dini siyasete alet etmiş, siyasallaştırmış insanların kendi rantları için kullanmalarından dolayı gençler, yeni yetişen insanlar dinden uzaklaşıyor, deist, ateist, dine küsmüş insanlar gençler olarak hayatlarını devam ettiriyorlar maalesef. Buna sebep olan insanların vebalini unutmamak lazım. Peki bu vebale girmek istemeyen bir insan olarak şu anki görev yapan Diyanet mensuplarına şu pozisyonlarında ne tavsiye edersiniz? Din adamlarına, Diyanet görevlilerine çağrım
Allah rızası için vicdanları varsa, Allah korkuları varsa Allah'ın emrini ifade etsinler, peygamberin emrini ifade etsinler, hakkı hukuku ifade etsinler. Yapılan bunca haksızlığa, hukuksuzluğa gözlerini kapamasınlar. Filistin'de zulme uğrayan insanların ancak en yakınlarındaki insanlara yapılan zulme ses çıkarıyorlarsa samimiyetlerini ben inanırım. Komşun, akraban, kardeşin, arkadaşına zulüm yapılırken bir benzeri duymazdan gelmek, gözünü, kulağını kapatmak ama uzakta nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesiyle, sadece diliyle zulme ses çıkardığını ifade eden insanların samimiyetlerine inanmıyorum. Siyasilerin, iktidarın borazanlığını yapmaktan vazgeçsinler. Bunu konuşursak iktidara zarar gelir düşüncesinden vazgeçmek zorundalar. Gönül kazanmak istiyorlarsa, gençlerin ateizmden, deizmden uzaklaşmasını, dindar olmasını, ahlaklı olmasını istiyorlarsa Allah'ın bize gönderdiği dini anlatmak zorundalar. Siyasiler sadece bizi yönetmeye talip olmuş insanlar. Haşa bizim tanrımız değiller. Dün yokken de devletler vardı, idareler vardı. Olmadıkları zaman da dünyanın sonu gelmeyecek. Hak, adalet ve vicdan insanlıkla beraber var. Kıyamete kadar var olacak şeyler. Aynı şekilde siyasilere de sesleniyorum. Bugün elinizde bulunan yetki, güç, geçici bir süre size emanet edilmiş bir şeydir. Dünyanın birçok yerinde örneklerini gördüğümüz gibi bazen dünyada da bunun hesabını vermek zorunda kalıyorsunuz ama dünyada olmasa da 3 günlük dünya, göz açıp kapayıncaya kadar biten bir ömür, sonrasında hesabını veremeyeceğiniz şeylerden dolayı, 3 günlük dünya menfaatinden dolayı bu kadar zulme artık sebep olmayın, gözünüzü kulağınızı kapatmayın. Adaletin olmadığı yerde din de yoktur, devlet de yoktur, hükümet de yoktur. Eğer kendinizi seviyorsanız, vicdan sahibiyseniz ahiretinizi yakmayın. Siz bir din adamı olarak yani orada bir anlamda birilerinin menfaat borazanlığını yapan o vaizi dinlediğiniz vakit caminin içerisinde tiksindiğinizi söylediniz. Hem de bir vaiz olarak bunu söylediniz. Bunu düşününce dışarıdan bir gencin o camiye girip o vaazı dinlemesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Belki gençleri camiden bir noktada dinden uzaklaştıran o vaizlerin de büyük bir sorumluluğu var. Siz de az önce ifade ettiğiniz gibi. Kesinlikle haklısınız. Çünkü orada anlatılan şey din değil. Onlar kendilerine göre uydurdukları bir şeyleri din olarak anlatıyorlar. Kendilerine göre insanları şekillendirmek istiyorlar ve insanların girmesini istedikleri şekli anlatıyorlar. Oysa Allah'ın istediği, Allah'ın olmasını istediği insan prototipi başka. Özellikle bugün etraftan, dünyadan haberi olan, sosyal medyayı kullanan, bilgiye ulaşması kolay olan gençlerin onların anlattığı bu bilgiyle, bilimle, ilimle, dinle alakası olmayan doğmalara inanmalarını beklemek ya da onları böyle rahatça gidip güzelce dinlemelerini beklemek biraz saflık olur tabii ki. Bazı camilerin kapılarına falancalar giremez diye yazılar yazıyorlar. Allah'ın evlerine bu yazıyı yazdılar. Aynı anlayışta olmayan insanların camiye gitmesi, bu hitaplara muhatap olması çok kolay şeyler değil. Din adamı olarak, dinin içinde, dini yaşantının içinde, aile olarak da Müslüman, sakallı babam var. Hacca gitmiş, işte annem çarşaflı. Böyle bir atmosferde yetişmeme rağmen şimdi sakallı, cübbeli birini gördüğüm zaman böyle biraz gard alıyorum kendimi biraz acaba yani böyle bir bakış açısı oluştu. Dolayısıyla dışarıdan hiç dindar olmayan ya da Müslüman olmayan, özellikle yaşadığımız Avrupa'da Müslüman olmayan insanların bu tür İslami dini sembolleri kullanan insanlara bakış açılarını çok ben de merak ediyorum yani. Peki Diyanet'in ve mensuplarının bu siyasetin sultasından kurtulmayla alakalı kafanızda bir çözümleme var mı? Bunun çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Maaşını devletin verdiği, hükümetin verdiği insanların tamamen özgür, tamamen kendi iradeleriyle hareket etmelerinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bugün
şimdiki hükümet lehinde reklam yapan, şimdiki hükümetin pohpohlayan insanlar yarın hükümet değişir, başkası geldiği zaman mutlaka onun borazanı olmaya başlarlar. Bunu minimuma düşürecek şey belki işte özerk bir yapı, dindar, muhafazakar, camiye giden, din hizmetini isteyen insanlar fonlayabilir. Bunu idare edecek bir merkez kurulabilir. Bu belki bir ölçüde imamları özgürleştirebilir. Bunun dünyada ve Avrupa'da örnekleri var. Avrupa'da kiliseler devletten bağımsız, gönüllülerinin bağışlarıyla devam ediyor, faaliyetlerini icra ediyorlar. Dolayısıyla burada devletten maaş almayan din adamları daha özgür doğruları ifade edebiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Karşımda bir din adamı olunca tabi olayın sosyolojik yönü de var. Soracak çok soru var. Ama onları başka zamana bırakmış olalım. Şimdi geldiniz Fransa'ya ve burada bir tutunma süreci oldunuz. Güzel bir müessese kurdunuz. Biraz da bu sürecinizi dinleyelim. Çok kısa bir Yunanistan'da kalma sürem oldu. 16 Mayıs'ta Paris'e gelmiştim. Biraz sıkıntılı bir süreç oldu ama en sonunda şükür oturumumuz geldi. Aile birleşim süreci başladı. 3 yıllık bir ayrılıktan sonra ailemize kavuştuk çok şükür. Yani böyle sadece devlet yardımlarıyla geçineyim, hiç hayat konforumu bozmayayım öyle bir düşüncem olmadı. Ondan sonra artık burada ne yapabiliriz? Bir 7-8 ay bir fabrikada, bilinen bir araba fabrikasının deposunda siparişleri kolileme işi yaptım. Sonra işte bir miktar tecrübe oluştu ve bir arkadaşımla beraber çıtır tavuk işi yapan bir işletmeye başladık. Orayı aldık. Daha sonra da orayı arkadaşıma devrettim. Yaklaşık 4 aydır da böyle ailecek çalışabileceğimiz, burada tam bizim istediğimiz, aradığımız özellikle bir yerdi. Başka bir arkadaşla beraber bu işletmeyi aldık ve bugüne kadar güzel bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz diye ümit ediyoruz. Ürünlerimiz %90 itibariyle kendimiz yapıyoruz. Anadolu lezzetlerini ev sıcaklığı ortamında sunma gayreti içerisindeyiz. Açık büfe kahvaltı, kavurmalı omlet, menemen, hatta işte bazı yöresel mıhlama, dut çullaması, biz Erzurumluyuz, Erzurum yöresine ait dut çullaması, bu tür sıcak yemeklerle, sıcak yiyeceklerle de desteklediğimiz kahvaltı salonu asıl temel şeyimiz. Ama bunun yanında gözleme, börek, lahmacun, simit, baklavalarımız, taze kurabiyelerimiz sadece tereyağı kullanarak yapıyoruz. Kendi yaptığımız sütlaçlarımız var, harika lezzetler. Lokumlarımız, ballarımız kesinlikle bu bölgenin balları. Fransız tatlı çeşitleri de var. Fransız müşterilerimize de hitap edecek. Ekler, kare çikolata, cheesecake, tiramisu gibi birçok tatlı çeşitlerimiz de var. Açık büfe kahvaltımız var. Yaklaşık 40 çeşit, hem çay salonu hem de küçük bir restoran. Çünkü bu restoranın içerisinde her gün taze mantı hizmeti sunabiliyoruz. Lahmacunumuz var. Yani buraya gelen insanlar hem kahvaltı hem de kahvaltı sonrasında da gelenler karınlarını doyurabilecekleri, oturup çay kahve içip muhabbet edecekleri, gördüğünüz gibi güzel bir atmosfer hazırladık. Türkiye'de böyle bir denemem olmamıştı. Burada başlamış olduk. Hazır bir yeri devralmış olduğumuz için buranın eski müşterileri vardı. Onun yanında 2010 ile 2014 yılları arasında Diyanet'in resmi görevlisi olarak buraya yakın bir kasabada, camide görev yapmıştım. Oradan tanıdığımız, bildiğimiz cemaatimiz, vatandaşlarımız var. Geldiğimizden itibaren de burada böyle çok güzel insanlarla tanıştık. Eski müşterilerimizle bir araya gelince yeni bir müşteri potansiyelimiz oluşmuş oldu. İbrahim Hoca'nın yeri evet biliniyor. Bazıları öyle diyor. Tabii dükkanın bir ismi var ama birçok insan İbrahim Hoca'nın oradayım, işte burada buluşalım diye haberleşiyorlar, konuşuyorlar. Burada öyle buluşuyorlar. Strasbourg, Avrupa Birliği'nin başkentlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Avrupa Birliği'nin bazı kurumlarının binası burada bulunuyor. Şu an önünde bulunduğumuz Avrupa Konseyi binası.
En son yapılan adalet yürüyüşünde de Avrupa parlamenterlerine hitaben yazılan mektubun burada yetkililere teslim edildiği yerde bu merdivenler burada yapılmıştı. Şu karşıda gördüğümüz ihtişamlı bina da Avrupa Parlamentosu binası. Aynı zamanda Strasbourg'un da sembolü binalardan birisi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeyiz. Yalçınkaya kararı diye meşhur olan kararın alındığı duruşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içerisindeydim. İnsanlık tarihinden beri belki de en önemli hukuk maddesi olan kanunsuz suç olmaz. Yani bir şey kanunda suç olarak yazılmamışsa bunu bir insana suç olarak isnat edemezsiniz. Bu çok önemli bir şeydi ama gerçekten çok üzüldüğüm iki nokta da vardı. Kanunsuz suç olmaz maddesinin buraya kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gelmiş olması beni üzdü, utandırdı. Ülkem adına utandım. Kanunda suç olmayan şeyler, hiçbiri suç olmayan şeylerden dolayı yüz binlerce insan işlerinden atıldı. Hiçbir şekilde kendini savunma hakkı tanınmadan bir gecede bir listeyle işlerinden, hayatlarından edildiler. Emekleri ellerinden alındı. İkinci olarak Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 46 üye ülkeyi bu mahkemenin kararlarının bağlaması gerekiyor. Fakat Türkiye mahkemenin kararlarını uygulamamaktadır. Bu da ülkem adına ve birçok benim gibi mağdur adına beni elbette üzmekte ve bu sevincimi azaltmaktadır. Daha önce de göç ettiniz ama sonraki göçünüz biraz farklı oldu. Bu son göçünüzün size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Karanlıktan şikayet etmek, karanlığın azalmasına hiçbir şekilde fayda etmiyor. Karanlıktan şikayet etmektense küçücük mum bile olsa bir ışık yakmak suretiyle onun aydınlanmasına çalışmak gerektiği kanaatindeyim. Geçmişimi, çocukluğumu, hatıralarımı, ailemi terk edip buraya gelmemin gayesi burada o karanlığa bir mum yakabilmek. Bu haksızlıkları, bu zulümleri burada bir nebze olsun dillendirebilmek, etrafımıza duyurabilmek, sessiz çoğunlukların sesi olabilmek. Bunun için buradayız. Herkesin duyabileceği bir hutbe vermiş olsaydınız oradan ne söylemek isterdiniz bir cümle olarak? Son vaazımda söylediğim şeyi Allah'ın da emri, ayeti kerimenin ifadesiyle şunu söylemek isterdim. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Çocukları annelerinden, babalarından, ailelerinden ayrı bırakmasın diye yazmak isterdim.